Merhaba arkadaşlar, ben Gökçe. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda filmlerle ilgili psikolojik analizlerden bahsettim aslında sizlere. Bugün Harry Potter kitabının ve filmlerinin psikolojik analizlerini birazcık inceledim. Bunu sizinle birazcık paylaşacağım. Harry Potter popüler kültürün bir numaralı figürlerinden bir tanesi. Ve gerçekten çok izlenilen, filmleri gişe yapıp da rekor kıran, ki keza Titanic gibi rekor kıran bir film ve kitapları yok sayıyor. Hala da şu anda mevcut sistemde Harry Potter kitapları okunuluyor. Harry Potter kitapları ve filmleri durum bu olunca 7'den 70'e tanınıyor. Yani aslında dünya çapında bir tanınan film ve kitapları var. Filmleri izleyenler kitaplarını daha fazla satın alıyorlar. İnsanların küçümsemek maksadı Harry Potter filmlerini. Tabii sevmeyen bir kitle de var. Çocuk kitaplarının demesini doğru, aslında ben doğru bulmuyorum. Sizler neden Harry Potter'ın kitaplarının ve filmlerinin çocuk olmadığını bu videomda açıklamak istedim. Irkçılık, sınıf farklılığı, cinsiyetçilik, cinayet, istismar, işkence, homofobi, ön yargı ve cahillik gibi konulara o kadar ustaca ve üstü kapalı bir şekilde değiniyor ki Rowling, ancak yetişkinlerin anlayabileceği ya da anlamasını beklediğimiz ve her okumada farklı şeyleri fark ettirici bir şaheser yaratmış desek aslında tam olarak yeridir. Eminim ki siz de küçükken bu seriyi okudunuz veya filmlerini izlemişsinizdir. Verdiği asıl mesajları tam olarak bazı kitle anlayamamaktadır. İşte bunun nedeni ise Harry Potter kitaplarının bir çocuk kitabından daha fazla aslında olmasıdır. Sadece kitap değil, kitapla birlikte filmin de tabii ki de. Harry Potter serisi her yaşa hitap eden bir klasik üründür. Aslında Rowling bizlere çocuklaştırılmış olaylara sadece bir yetişkinin anlayabileceği şeyleri anlatmış aslında bu seride. Şimdi kitaplara bakacak olursak, daha doğrusu aynı zamanda filmlere, ilk filmi ve kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'na değinelim. Bu kitap ve film 20'li yaşlarda iki gencin vahşice öldürülmesi ve geriye 1 yaşındaki erkek çocukları olan Harry'nin öksüz kalmasıyla başlıyor. Takdir edersiniz ki o an hiçbirimiz bunun üstüne aslında tam olarak düşünmemiştik. Yani sadece filmde ve kitapta bakıyoruz, bir küçücük bir çocuk yetim kalıyor, 2 tane yetişkin vefat ediyor. Film zaten buradan başlıyor. Acaba niye vefat ediyor, ne oluyor da vefat ediyor diye. Bunu aslında tam olarak düşünmeyen insanlar var filmi ve kitapları okuyunca. Ama bir bakıyoruz, büyüyüp olgunlaştığımızda aslında bizler Rowling'in neden bu derece trajik bir durumu konu edindiğini merak etmeye başlıyoruz. Benim gibi çoğu bir kitle aslında bunu merak ediyordur bence. Oysa aslında şöyle düşünürsek, savaşlarda işte ölen askerlerin çocukları ne oluyor? Sağ kalan çocuklar yetim olarak büyüyor. Harry Potter'da aslında tam olarak bir savaşın içerisinde olduğu için annesiyle babası savaşta öldürülüyor. Ne oluyor? Otomatik olarak Harry Potter'da yetim olarak kalıyor. Bu yetim çocuk Harry, kendisine kötü davranan ailede, yani annesinin kız kardeşi olan ailede kötü koşullarda bildiğiniz hizmetçi gibi büyümeye başlıyor. Aslında bir bakıyoruz filme, bir nevi aslında Cinderella hikayesi gibi bir hikaye bu. Cinderella da nasıl kötü üvey annesi ve kız kardeşlerinin yanında büyüyor ve kötü bir şekilde ona davranılıyor. O da o şekilde büyüyor. Yani Harry Potter'da aslında bir nevi Cinderella hikayesini andırıyor. İnsan kendi kanından olan masum bir çocuğa niye böyle kötü davranır? Aslında tam olarak anlayabilmiş değilim ben. Harry büyürken evindeki bu zorba insanlarla baş etmek zorunda kalıyor.
Bu durum öyle bir hal alıyor ki Harry okula gidemesin diye bu aile bildiğiniz Azkaban'a benzer bir eve Harry'i ve kendilerini kapatıyorlar. Lakin ne yazık ki bu durum sadece kitaplarda olmuyor. Dünyada tonlarca çocuk bu koşullarda büyüyor. Harry'nin büyüdüğü şekilde. Okulda bir takım olaylar olmaya başlıyor. Örneğin zengin ailenin oğlu hemen fakir çocuğu ezmeye başlıyor. Veyahut bir kız çocuğu zeki olduğu için dışlanmaya başlıyor. Burada aslında yani Ron'un Malfoy'un Ron'u kendisi zengin olduğu için fakire ezmeye başlıyor. Bu bir ırkçılığa giriyor. Hermione'nin de aslında zeki olduğu için dışlanması, bu da toplumsal hareketin aslında zeki, iyi olan kişileri kendileri kötü olduklarından dolayı dışladıklarını aslında toplumun bize onu gösteriyor filmde. Çocukken aslında bunu pek fazla idrak edemiyorsun filmi izlerken. Ama çoğularda diyorsun ki gülüp geçiyorsun ya, çocukken insanlar arkadaşlarını dışlarlar. Hani bunda ne var ki diye düşünüyorsun. Ama bir yetişkinin bakış açısıyla baktığında Rowling aslında bizlere her okulda her öğrencinin başına gündelik zamanlarda, sıralarda olabilecek şeyleri aslında bize anlatıyor. Bu yetim çocuk iki kişiyle tanışıyor. Yani Harry yani Hermione ve Ron'la tanışıyor okulda. Burada aslında bize şunu anlatıyor seri boyunca. Bu üç arkadaşın birbirlerine desteği, arkadaşlığın nasıl olabileceğini, güvenin ve sevginin ne olduğunu aslında bizlere burada anlatmaya çalışıyor filmde. İşin açıkçası bu yetim çocuk ilk defa böyle şeyleri öğrenmeye başlıyor. Bu duyguları tatmaya başlıyor. Bir insanın işte arkadaşlarının da ailesi olabileceğini aslında bize filmde gösteriyor. Ayrıca işte kitaplarda da hani bunu çoğu kez anlatıyor Rowling bize. Kitabın sonunda ve filmin sonunda 11 yaşındaki bir çocuğun anne ve babasını karşısında canice öldüren bir adamın az kalsın onu da öldürmeye başaracak olan katilin yüzüne doğru bakıyor filmin sonunda, yani felsefe taşında. Biz küçükken aslında bunu okuduğumuzda cesaretlendik, yani filmi de izlediğimiz zaman da insan cesaretleniyor. Ama geriye kalan aslında Harry'nin duygularını herkes filmin sonunda biraz böyle bir buruk izliyoruz. Yani çünkü iki tane insan ölüyor, çocuk yetim kalıyor, çocuk kendi savaşını vermeye çalışıyor burada, hani hayatta kalma savaşını vermeye çalışıyor ve bundan dolayı da ünleniyor aslında Harry Potter. Yani o dünyada ünleniyor, sihirbazlık dünyasında. Aslında tüm hayatını elinden alan biriyle karşılaştığı anı verdiği hisler belki de büyüyünce bunu hani anlayabiliyorsun ama yani bir insanın ailesinin yok olması, bir canice bir şekilde yok olmasını aslında bize anlatıyor. Bu ve benzeri videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni desteklerseniz sevinirim. Bu ve benzeri videolar gelecek kanalımda. Bir sonraki videoda daha açık şekilde sizlere Harry Potter'la ilgili olan seriyi devam edeceğim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler.